Şöyle bir optik illüzyon var. Bir silindir koyuyorlar, ışık açıyla vuruyor. Bir tarafta gölge yuvarlak çıkıyor, öbür tarafta kare gibi. Ve iki kişi bakıp tartışıyor. Biri bu yuvarlak diyor, öbürü yok kare bu diyor. Ama aslında ikisi de haklı. Bu kitapta da aynı durum var aslında. Biri bakıyor hastalık hikayesi diyor, öteki aşk hikayesi görüyor. Bazısı da direkt of klasikmiş bu ya, kesin sıkıcıdır diye yaklaşıyor. Selam, ben Alin. Ve bugün inceleyeceğimiz kitap Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koşu. Açıkçası tanımını okuyunca bana biraz aynı yıldızın altında, biraz Goethe, biraz Camus'un Vebası ve biraz da Trainspotting kafasında bir şey gibi geldi. Yani yine bir dram bekliyordum. Hastane ortamında acıdan, çirkinlikten falan bahsedip felsefe yapan tipik ağır bir hikaye. Meğer işler çok daha derinmiş ve daha garip çıktı. Ve bu videoda size bu kitabı bambaşka bir açıdan göstereceğim. Okulda ya da üniversitede anlatıldığından çok farklı bir şekilde. Bu arada kolaylık olsun diye altyazılar ve zaman kodları var. Ama bence baştan sona izlerseniz daha keyifli olur. Çünkü ilginç şeyler sizi bekliyor. Hadi başlayalım. Bizim ana karakterimiz yaklaşık 15 yaşında bir genç. Dizinde bir rahatsızlık var ve teşhis bayağı korkunç. Kemik veremi. Sürekli bir korku ve ayrıyla yaşıyor. Bazen aksayarak yürüyor, bazen neredeyse hiç yürüyemiyor. Doktorlar ameliyat öneriyor ama her seferinde şöyle bir şey ekliyorlar. Yani bakalım bacağı kurtarabilecek miyiz gibi bir şey. Bağırmamayı öğreten mektep. Düşünsene. Ne fena. Daha 15 yaşındasın ama hayattan değil. Acaba bir gün rahatça koşabilecek miyim diye düşünüyorsun. Biraz toparlanabilmesi için annesi onu uzak akrabalarının yanına gönderir. Bu kitapta beni vuran cümlelerden biri şu oldu. Felaketimizi biriyle paylaşmak bazen mutluluk getirir. Ama anneler hariç. Çünkü annelere anlatılan dert azalmaz, aksine büyür. Çocuğunun acısını 2 kat hisseden bir anne, o acıyı fazlasıyla çocuğuna geri yansıtır. Sonra bu acı, anneyle çocuk arasında gidip geldikçe daha da büyür. Kahramanımız Erinköy'e gidiyor. Orada yaz var, temiz hava, huzur ve nüshet. Çocukluğundan beri tanıdığı bir kız. Ondan 4 yaş büyük, güzel, biraz daha yaramaz. Başlarda her şey tam bir film gibi. Kitap okuyorlar, yürüyorlar, gülüyorlar. Bazen gece Nusret gizlice odasına geliyor, sohbet ediyorlar. Yazar da bazı sahneleri çok nazikçe, çok zarif bir şekilde anlatıyor. Öyle masum öpüşmeler falan. Bu küçük Erinköy rüyası evde Doktor Ragıp daha sık görünmeye başlayınca bozuluyor. Yetişkin, zengin, kendinden emin bir adam. Bizim çocuk ona bakıyor ve kendini bir anda küçük hissediyor. İçten içe bir kıskançlık, bir acı ve Nusret de bir anda değişmeye başlıyor. Bir gün ben evlenmek istemiyorum diyor. Ertesi gün doktorun adını duyunca gülümsüyor. En gergin sahne şu. Kahramanımız odaya giriyor. Herkes bir anda susuyor. O da anlıyor. Konu nişanmış. Nusret'i istemeye gelmişler. Bir an öylece kala kalıyor, sanki biri suratına vurmuş gibi. Sonra da hiçbir şey demeden çıkıp gidiyor sessizce. Hiç sahne yapmadan. Sonra yine hastane. 9. Hariciye Koğuşu. Doktorlar çocuğu azarlıyor. Niye koltuk değneği kullanmadın diye. Ve artık açık açık söylüyorlar.
Bacak belki kesilecek. O da sürekli günlüğüne yazıyor, Nusret'i düşünüyor ve bir yandan da korkudan, acıdan delirmemeye çalışıyor. Ameliyat en sonunda yapılıyor. En korkulan şey geride kaldı. Bacağı kurtuldu. Yazar da bize şunu hissettiriyor. Bu çocuk iyileşecek. Günlüğüne şöyle yazıyor. 5 dakika sonra hastaneden çıkıyorum. Son not. Bu odada başkaları inleyecekler. Nusret doktorla evleniyor. Bizim çocuksa hayatına devam ediyor. Artık hayalleri yok belki ama içinde bir tür sakinlik var. Hadi önce klasik simgeleri hızlıca bir gözden geçirelim. Hani derslerde ilk anlatılanlar var ya, otobiyografik olması. Bu kitap sadece bir edebi eser değil, bayağı kişisel bir itiraf aslında. İşin ironik yani şu, başkaları acıyı hayal ederken Pemi Safa gerçekten yaşıyordu. Çünkü yazar da yıllarca kahramanına verdiği aynı hastalıkla uğraşmış. Benzer otobiyografik eserleri daha önce de konuşmuştuk. O videonun linkini buraya bırakıyorum. Romanın dili. Burada her şey sade ve güzel. Kitap bir günlük formatında yazılmış. Anlatım tarzı doğrudan ve dürüst. Bir sayfada hayatın anlamını sorguluyor. O bir sayfada ise taze kadavrayı anlatıyor. Hani zıt kelimelerin komikliğine kendi de şaşırmıştı ya. Hatırladınız mı? Bazı eleştirmenler demiş ki bu yaşta biri nasıl bu kadar olgun yazar? Ama bence sorun yok. Yıllar sonra yazıyor zaten o belli. Hem insan hastalanınca erken büyüyor zaten. Şimdi ise gelin herkesin konuşmaktan kaçındığı tarafa odaklanalım biraz. En önemlisi Nusret'in karakteri. Genelde Nusret bir umut, gençlik, sağlık sembolü olarak görülür. Fakat bu nasıl ışıklı aşkmış, insanı hastalıktan çekip çıkaran ilham falan. Cidden soruyorum, kitabı okudunuz mu siz? Bu karakter bildiğiniz narsist ve manipülatör. Kahramandan yaşça büyük, onun ona aşık olduğunu fark etmemesi imkansız. İsterseniz kanıtları da sayayım. Sadece çocuk en zayıf halindeyken yanında. Şefkat vaat ediyor ama her sözünde, her hareketinde bir soğukluk, bir mesafe var. Güç vermek yerine şüphe aşılıyor. Doktor Ragip da beni istiyor. Erenköy'den sıkıldım. Keşke Berlin'e gitsem, oraya da nişanlısı götürmek istiyor zaten. Ve en can alıcısı. Fark etmediniz mi? Çocuk iyileşmeye başlar başlamaz, Nusret hikayeden yok oluyor. Hayatından da. O aslında hastalığın bir uzantısı gibi. Nusret onun zayıflığından besleniyor. Ve sonunda bir belirti gibi kayboluyor. Geçmiş bir semptom gibi. Hastalık, toplumun metaforu olarak. Ama Pemi Safa sadece kişisel acılarla yetinecek biri değildi. Genelde bu roman bireysel bir dram olarak okunur. Ama aslında kahramanın hastalığını dönemin hasta toplumu olarak da düşünebiliriz. Bir yanda çöken Osmanlı, öte yanda sancılı doğan Cumhuriyet. O hasta bacak ileri gidemeyen, yürüyemeyen bir ülkenin metaforu. Ve o bacağın kurtulması da şunu söylüyor. Yaşarsın ama izi kalır. Aynen öyle. Cumhuriyet sorunları miras aldı ama yine de ayakta kaldı. Kahraman anti-Werther. Avrupa edebiyatında acı çeken genç ya der, Werther gibi ya da tamamen hayattan kopar. Mesela Oblomov gibi. Ama Pemi Safa'nın kahramanı hayatta kalıyor. Bu da bence çok Türk usulü bir cevap. Acı seni öldürmez, seni dayanıklı yapar. Bu bir var bir yok taktiklerine kanmayın. Tinder'daki dengesiz kızlara ve flört oyunlarına da hemen kapılmayın. Sizi umutla bağlayıp sonra ortadan kaybolanlara dikkat. Acı utanılacak bir şey değil. O bizim ham maddemiz. Gerçek olgunluk,
hayatın zor yerlerinden geçince geliyor ve bunu nasıl ifade edeceğimiz bize kalmış. Sosyal medyada bir blog, bir kitap, bir tablo, bir beste. Fırsatlar bazen hiç aklımıza gelmeyecek yerlerden çıkıyor. Anne, her dizinin gözden kaçan kahramanı. Kahramanımız felsefe yaparken annesi sessizce evi, parayı, acıyı taşıyor. Sonuç, depresyonda yatan her insanın arkasında sessizce faturaları ödeyen bir anne vardır. Açıkçası ben bu kitabı önce zavallı bir çocuğun acıklı hikayesi sanmıştım. Ama karşıma kısa, felsefi bir büyüme hikayesi çıktı. Ve hoşuma gitti açıkçası. Yorumlara yazın bakalım. Bu hikaye sizde ne uyandırdı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.